Bahis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 25 Ekim Cumartesi bülteniyle karşınızdayız. Bugün Manchester United Brighton mücadelesi, şeytanlar dirildi. Eintracht Frankfurt ST Pauli mücadelesine ve kendi ligimizden Trabzonspor Eyüpspor mücadelesini inceleyeceğiz. Canlı tahtamız her zaman olduğu gibi var. Player tercihlerimiz var. Güzel bir cumartesi videosu hazırladık. Her gün saat 4'te analizde karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin futbolun mabedi Old Trafford'a gidelim. Hala eski döneminden çok uzak olduğu için çok eleştirilen bir takım Manchester United. Yani Rumen Amorim de geldikten sonrasında biraz daha böyle bir sihirli değnek, iyi bir dokunuş beklediler ama yani İngiltere'de o biraz zor. Çünkü takımların zamana ihtiyacı oluyor, oyun formasyonunun oturmaya ihtiyacı oluyor. Çok dinamik bir lig. Dünyada en fazla topun oyunda kaldığı lig, en hızlı oynanan lig. O yüzden biraz daha vakite ihtiyaç oluyor. Manchester cephesine bakalım. 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyetleri var. 11 gol atarken kalelerinde 12 gol gördüler. Aslında iyi de takviyeler yaptılar. Mbeumo, Sesko, Cunha gibi oyuncular takıma katıldı transfer döneminde. Şu anda 9. sıradalar. Brighton cephesine baktığımızda ise benzer bir trendde. Brighton'da şu anda 10. sırada 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. 12 gol atarken 11 gol yedi onlar da. Şimdi iki tane hücumu düşünen takım var burada. Manchester özellikle bu sene büyük maçları çok iyi oynadı. Yani Chelsea'yi yendiler, son maçta Liverpool'u yendiler. Büyük maçları iyi oynayabilen bir Manchester var. Artık yani o ilk 4-5 takım yani Big Six'teki çoğu takımla da oynadığı için biraz daha rahat bir fikstüre girecek Manchester United. Bunu iyi değerlendireceğini düşünüyorum ben Amorim'in. Brighton ise Fabian Urzeler yönetiminde çok genç, dinamik. Hocası da çok genç zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 92 veya 93 doğumlu olması gerekiyor. Güzel bir oyun planları var. 2 yıldır da onu uyguluyorlar. Hücum hattında Mitoma, Welbeck gibi oyuncularla, Ayarı gibi oyuncularla dinamik bir hücum hattı var. O yüzden hemen hemen her takıma gol atabilecek potansiyelde Brighton. Bu maç özelinde benim ana tercihim Old Trafford'da ilk yarıdan bir gol sesi duyacağımızı düşünüyorum. Tarafa çok yönelmek istemiyorum bu maçta. Çünkü benim gözümde bu maç %52'ye 48 Manchester tarafındayım ama çok ciddi bir fark var mı derseniz bence yok. Brighton sürpriz yapabilen bir takım. Özellikle Chelsea deplasmanında 3-1 ile galip gelmeyi başardılar bu sene. O yüzden ortaya ilk yarıdan bir gol bizi gün hedefimizi etkileyecektir. Orada güzel bir oran yakalamamızı sağlayabilir. Özellikle canlıdan takip ederseniz bu maçın bir golünü de ilk 5. 10. dakikadan sonra hatırı sayılır bir oran alabiliriz diye düşünüyorum. Haydi gelin Eintracht Frankfurt'a geçelim. Gelelim Danny Tropmöller'in Eintracht Frankfurt'una. Bence şu an Avrupa'da hücumu en iyi oynayan takım olabilir. Evet, çok A klas bir takım mı değil, çok majör mü değil. Yani Bayern Münih'leri saymazsak ilk dünyanın en iyi 3 takımını saymadığımız periyotta Frankfurt bütçesine göre oldukça iyi işler çıkartıyor. Hem transferde mali olarak elini güçlendiriyor hem de gerçekten çok iyi bir hücum hattı var. Öncelikle biraz Frankfurt cephesini konuşalım. Son maçta Freiburg'la 2-2 berabere kaldılar. Şu anda ligde baktığımızda 7. sıradalar. 7 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyetleri var. 19 gol atarken 18 gol yediler. İnanılmaz golcü bir sezon geçiriyorlar. Mağlubiyetlerini Bayern Münih'e, Union Berlin'e ve Bayer Leverkusen'e aldılar. Union Berlin dışında olabilecek mağlubiyetler sezon içerisinde bence de. O yüzden Frankfurt'a güveniyoruz bu sene diyebiliriz. ST Pauli cephesini inceleyelim bir de. ST Pauli'ye baktığımızda 3 üçlük Dortmund beraberliğiyle giriş yaptı sezona. Daha sonrasında dışarıda Hamburg'u 2-0, içeride Augsburg'u 2-1 yenmişti. Sonra sırasıyla Stuttgart, Leverkusen, Werder Bremen ve Hoffenheim'a mağlup olan bir ST Pauli var. Aslında sezona yaptıkları iyi girişten sonrasında inanılmaz bir düşüş periyotuna girdiler. Biz bu kısmı değerlendirebiliriz. O yüzden benim buradaki ana tercihim Eintracht Frankfurt'un minimum 2 gol atacağı yönünde. Tek başına 2,5 üstüne kadar da taşınabilir. Ama benim buradaki ana tercihim Eintracht Frankfurt'un 2 gol atacağı yönünde olacak. 1 ve 1,5 üstü ideal tercihtir diye görüyorum. Hatırlatmalarımızı yapalım. Her gün saat 4'te analizde karşınızda oluyoruz. Her cuma saat 6'da bahis eğitimi. Her hafta içi her gün saat 7'de ise lig analiziyle karşınızdayız. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Beğeniler önemli. Bir beğeni bırakırsanız da bizi çok mutlu edersiniz diyelim ve hadi gelin Almanya'dan Trabzon'a gidelim. Hamsi çok formda. Özellikle hücum hattı alev alev yanıyor diyebiliriz Trabzonspor için.
Baktığımızda şu anda 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyetle ikinci sıradalar. 15 gol atarken kalelerinde sadece 7 gol gördüler. 20 puanı var. 25 puanlı Galatasaray'ın ardından ligde ikinci sıradalar. Eyüpspor'da ise bir yaprak dökümü var. 8 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldılar. 8 maçın toplamında sadece 4 gol atabildi. 11 gol yediler toplamda. 5 puanları var ve 16. sıradalar. Eğer ki bu gidişata dur diyemezlerse düşme yarışının içinde kendini bulabilirler diye düşünüyorum. Sadece Alanyaspor'a bir galibiyetleri var. Devamında ise beraberlikler, mağlubiyetlerle geçen bir 8 hafta var. Şimdi baktığımız zaman burada Trabzonspor'un özellikle hücum hattında çok iyi bir uyum yakalandı. Yani burada Onuachu, Olaikbe ve Augusto'nun uyumu çok dikkat çekiyor. Onuachu zaten majör bir forvet. Bence bizim ligimiz için de fazla bir forvet olduğunu düşünüyorum. O yüzden gollerine devam edecektir. Buradaki benim ana tercihim Trabzonspor'un Eyüpspor'u Papara Park'ta iki farklı yeneceği yönünde olacak. Baktığımız zaman Trabzon bunu yapabilecek güçte mi? Şu andaki form durumuna baktığımızda kesinlikle bunu yapabilecek güçte. Eyüpspor'un da mevcut form durumunu yani mevcut formsuzluğunu göz önüne aldığımızda Trabzon'un burada iki golü çok makul. İlk yarıdan bir golü de değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ama benim ana tercihim burada bir ve 1,5 üstü yönünde olacak. Trabzon yani Eyüpspor Trabzonspor'un formuna ve hızına yetişemez diye düşünüyorum. Hadi gelin bir de canlı tahtamız ve player tercihlerimize göz atalım. Canlı tahtamızda bugün Chelsea-Sunderland mücadelesine değineceğiz. Burada Chelsea'nin gollerini değerlendireceğim canlıdan. Onu takip edeceğim daha doğrusu. Napoli-Inter mücadelesinde yani ilk yarı biraz rölantide bir oyun bekliyorum. O yüzden ikinci yarıda maçın 0-0 gitme ihtimalinde istatistiklere göre bir gol değerlendireceğim. Borussia Dortmund-Köln mücadelesinde ise ilk yarıdan golü değerlendireceğim. Orada da bir dakika 10-15'e kadar maçı analiz edip kontrol edip devamında bir gol olarak değerlendirebilirim istatistiğe göre. Player tercihlerimize baktığımızda Jeremy Burkhart'ın Eintracht Frankfurt ST Pauli mücadelesinde ağları minimum bir kez sarsmasını düşünüyorum. Bir de Trabzonspor'da Paulo Onuachu'nun zaten analizde de az öncesinde söyledim. Onuachu çok formda. Onun da bir gol atmasını bekliyorum. Her gün saat 4'te analizle her cuma saat 6'da bir bahis eğitimiyle hafta içi her gün saat 7'de ise lig analiziyle karşınızda oluruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim. Bir beğeni bırakırsanız da çok mutlu oluruz. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın.